Merhaba arkadaşlar. Sonunda karavanımız bitti. Artık yola çıkma zamanı ama yola çıkmadan önce bir deneme sürüşü yapalım dedik. Önce Seabird Park'a gideceğiz. Sonra da biraz kendimizi dağlara, tepelere vuracağız. Arada çekimlerde problemler olabilir. Mikrofon takmayı unuttuğumuz videolar var. Onları da koyacağım buraya montaja. Onlar için kusurumuza bakmayın artık. Bu ilk video. İlk videonun kusuru olmaz. Karavanla ilk deneme gecemiz. Bu gece ilk defa karavanın içinde uyuyacağız. Umarım bir aksilik çıkmazsa. Bakalım neler olacak. Ve karavanda ilk gece uykumuz başlamak üzere. Nasıl bir yerdeyiz, neredeyiz bilmiyorum. Bir göl kıyısındayız. Gecenin bir saatinde bir polisin kapıyı tıklatmasıyla da uyanabiliriz. Huzurla da uyuyabiliriz. Bakalım göreceğiz. İyi geceler. Günaydın. Çok güzel bir gece geçirdik. Kimse kapımızı çalmadı. Tek sorun sabahleyin saat 5.30'dan itibaren insanların buraya gelmeye başlamasıydı. Niye geliyorlar dersiniz, gösterelim. Böyle yürüyenler var. Koşanlar var. Bakın şu karşıda gidiyor evine. Orada spor yapanlar var. Bunlar sanırım kaz. Kazlar da otlanmaya çıkmışlar. Suyun içindeydiler dün. Böyle bir alan. Bizim araba bu. Akşam tek biz vardık ve biz uyandığımızda şu anda saat 8. Bu kadar insan var. İnsanlar yürüyüşe gelmişler. Koşuya gelmişler. Haluk, bu milestone dedikleri şey ne? Bu mu? 1 mil mi oldu yürüdüğümüz? Adanın çevresi 2,5 mil. 1 milini yürüdük. Evet. Hadi bakalım. Evet, bu taraftan yürüyorsan da 1,5 mildesin. 1,5. Aferin, toplama yapabiliyorsun. Burası tarihi ormanmış. Tarihi kırılgan orman. Tarihi kırılgan orman. Hakikaten de rüzgar estikçe sağdan soldan dallar dökülüyor. Ağaçlar bayağı büyük. Hani bir redwood değil ama büyükler. Evet. Haluk, burada dikkatini çeken çok enteresan bir şey var mı? Yok. Aa. Yok. Ormanda şeyler, odunlar var. Evet. Düşmüş odunlar olduğu gibi duruyor. Kimse yakalar da var. Peki ne yok? Ne yok? Duman yok. Hayır, çöp yok. Artı duman yok. Türkiye'de bu hareketlere hangi anne izin verir acaba? Ay çocuğum dur, düşeceksin, dur, ne yapıyorsun? Anne kendisi ittiriyor çocuklar çıksınlar diye. Devrilmiş bırakmışlar. Aynen öyle, kocaman ağaç. Yolun olduğu yeri devrilmiş kökünden. Yolun olduğu yeri açmışlar insanlar yürüsün diye, gerisini olduğu gibi bırakmışlar. Çünkü buradaki canlıların da yaşamın devamı için o ağaca ihtiyaçları var. Yolda mola vermek adettendir. Hadi bakalım şimdi de girelim. Şu Haluk'un recreation area dediği yeri görelim. Neymiş? İlk yolculuğumuzun ilk durağındayız. Buradan geçerken Haluk dedi ki, reservation area varmış. Yeri dönelim. Neydi reservation neydi? Recreation area. Recreation area varmış. Geri dönelim dedi. Recreation area ne ki dedim ben, dinlenme tesisi dedi. Sonra döndük, recreation area'nın üzerinde kocaman Mud Mountain Dam yazıyor. Yani Çamur Dağı Barajı. Haluk bu. Hiç barajlarla ilgilenmez. Baraj yazısını da görmemiş. Yersen. Burası yola çıktığımızdaki ilk dinlenme alanımız. Ya şikayet ettin beni diyor. Sen olsan sana inanır mıydın? Ya, görmedim ya. Peki. Çıkarken ben bu yazıyı tekrar göstereceğim herkese. Bakalım onu görmüş müsündür, görmemiş misindir, yorum yapalım. Burası viewpoint diyorlar. İşte gölün, nehrin vesairenin göründüğü yer. Şurada da
Barajın olduğu yer var. Uzaktan görünüyor. Normalde burada barajlara gidilebiliyordu. Burada niyeyse uzakta bırakmışlar. Piknik alanından belki biraz daha yakın görünüyordur. Bilmiyorum. Bakacağız. Ve Sherlock da burada. Baraj alanının üst tarafında piknik alanı yapmışlar. Böyle park yerleri de var. Cuma bugün öğleden sonra boş. Şurada karşıda piknik yerleri var. Mangalları zaten içinde hazır. Orada tuvaletler var. Tuvaletlerin yan tarafında çocuk parkı. Böyle dönüyoruz. Orada gene piknik alanları ama şeysiz bu sefer, mangalsız. Ve bir çocuk parkı daha ve bir tuvalet grubu daha. Burada basket sahası ve insanların oynayabilecekleri kocaman çimenlik bir alan. Bakın şimdi tabelanın olduğu yere geliyoruz. Haluk diyor ki ben üstteki yazıyı görmedim, sadece alttakini gördüm. Şuradan bakalım. Üstte Mud Mountain Dam, yani Mud Mountain barajı yazıyor. Altta Recreation Area yazıyor. O sadece Recreation Area'yı görmüş. Ben inanmadım. Siz inandınız mı? Söyleyin. Sen kendine inandın mı? Kafanı çevirme. İnandım tabii. Giriş fiyatları böyle. Bizim pesimiz olduğu için yani $80 verdik ve bütün National Park'lara giriş için bir kart aldık. O kartla gireceğiz şimdi. Bu bizim ilk National Park'ımız bu turda. Mount Rainier. Amerika'nın bütün National Park'larını gezeceğimiz turun ilk National Park'ına giriyoruz. Mount Rainier. Neler hissediyorsunuz bu konuyla ilgili Haluk Beyciğim? Hele bir gelin de göreceğiz. Peki, hele bir gelelim. Rainier Mountain'ın en yüksek kamp alanındayız şu anda. Zirve görünüyor orada bembeyaz karlarla. Birazdan kahvaltımızı edip oraya çıkabildiğimiz kadar, yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşmak için yürüyeceğiz. Biraz yorucu olacak. Belki de yolda pes edip döneceğiz ama da en azından deneyeceğiz. Köprüden geçti gelin, köprüden geçti gelin. Vay. Şu anda bu patikadan Mount Rainier'ın ya da Tahoe'nun, çünkü eski Kızılderili'nin de adı Tahoe'ymuş, gidebildiğimiz ve gücümüzün el verdiği en tepesine çıkmaya çalışıyoruz. Size şu anda ormanı göstereyim aşağıda. Görüyor musunuz? Neredeyse ağaçlardan daha çok dökülmüş, kırılmış ağaçlar var. Çünkü yıllardır bunlar ellenmemiş ve ellemek, almak, yakmak yasak. Yukarılarda da var aynı şekilde. Her yerdeler. Kırılan, dökülen ağaçlar doğal halinde ortama bırakılıyorlar. Çünkü onların üzerinde parazitler yaşıyor. Onları başka hayvanlar, onları da başka hayvanlar yiyor. Böylece besin zincirine zarar vermemiş oluyorlar. Elinden bir sarsın, ne dolaydım. Ağaç kırılmış, kök burada. Ve bütün ağaçların arasından kendine çok düzgün bir yer bularak böylece gitmiş. Ama olduğu yerde duruyor tabi. Arada bir iki ağaç daha kırmış galiba. Küçük ağaçlar var kırık. Bu çok büyükmüş. Kim bilir ne kırıldı. Bakın şurada da bir kırık ağaç var. Burada da bir kırık ağaç var. Bu kadar yaklaştık. İnanılır gibi değil. Çok güzel bir görüntü. Wow. Ama o tepelere çıkmak bizim için imkansız.
Buzula deyip ebeleyip kaçsak yeter. Vah vah, hala buzun gelebildiğini düşünüyor. O 2000 yıl önce buradaydı güzelim. Ya yol yarılamadık bile. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Her yerden buzullardan eriyen sular akıyor. İnanılmaz güzel. Ben bittim. Yol bitmedi. 2.4 mil tırmanmışız. Tırmanış olmasa 2.4 mil yürünmeyecek yol değil de Glacier Basin'e 0.7 mil daha var. Haluk böyle gayet güzel gülümseyerek gidiyor. Benim yüzüm neye benziyor bilmiyorum, şu anda çok korkunç görünüyorumdur herhalde. Çünkü kendimi korkunç hissediyorum. Zirveye az kaldı. Son düzlükteyiz. Pardon, son yokuştayız. Yokuş derken ciddi yokuş. Ciddi tırmanıyoruz yani. Şöyle. 1700 feet. Yaklaşık ne kadar tırmandık? 1790 feet yukarıya çıkıyoruz. 600 metre kadar falan işte. Şu anda yolun sonu videosu çekiyorum. Geldiğimiz yer Glacier Basin. Burası eskiden 2000 yıl önce buzulun olduğu yermiş. Buzul yatağı diyorlar buraya. Ama tabi biz buzul görmeye gelmiştik. Buzul yok. Sadece daha da tepedeki buzullardan eriyip akan sular var ve çamurlu geliyorlar. Aşağıdakiler daha temizdi. Şuradan aşağı inmiş insanlar da var orada. Çocuklarını da almışlar, inmişler hem de. O çocuk da buraya mı çıkmışlar? Yok artık. Burası Glacier Basin kamp alanı. Sanırım burası ateş yaktıkları ama şu anda ateşe izin verilmeyen alan. Böyle numaralandırılmış yerler var. Oralara da çadır kuruyorlarmış. Sabahtan beri biz gelirken yolda bir sürü insan gördük aşağı inen. Gece epey kalabalık bir grup varmış burada herhalde. Buraya izinle çıkılıyor. Herkes gece burada kalamıyor. Haber vermen gerekiyor burada kaldığını. Kahve hakkımız, söke alırız.
Sunrise Point'e geldik. Ama hava bulutlu ve yağmurlu. Burası arabayla gelebileceğimiz en üst Sunrise alanı diyelim. Burası gelebileceğimiz arabayla en yüksek alan. Rainier Mountain'da. Ondan sonrası hiking, tırmanış ve vesaire vesaire işte. İstediğin yerde dur. Bilmiyorum ki neresi. Gidip bakacağız. Şurada piknik alanı varmış. Biz piknik yapmayacağız. Hiking alanı var. Tuvaletler var. Şurası ne bilmiyorum. Yani restoran falan kış için öyle bir kapalı ki. Öyle böyle değil yani. Camlara falan bütün tahtalar çakılmış. Zaten kenarda kar şeyleri var. Burası büyük bir ihtimal bu camların hizasına kadar kar oluyor yağdığı zaman. Hava bugün zaten çok soğuk. Yavaş yavaş geliyor artık herhalde. Şu anda Mount Rainier'ın tepesindeyiz. Burası ziyaretçi merkezi. Aradaki ahşap bina, tuvaletler, restoran ve engelli tuvaletleri. Ve görüyor musunuz? Bir sürü araba var ama insan yok ortada. Nereye gitmiş acaba bu insanlar? Gösterelim hemen. Şuradan yukarıya doğru yürüyüşteler. 3.1 mil tırmandık. 3.1 milde aşağı indik. Ormanın içinden ta dağlara kadar, tepelere kadar indik çıktık. Kaç kilometre yapıyor? 10 kilometre. 3.1 6.5 yaklaşık 10 kilometreye yakın bir yol yaptık ama yukarı doğru 1790 feet yani 550 metrede yukarıya tırmanmış olduk böylece. Haluk gelmiş bana diyor ki şimdi oraya çıkalım mı? Hiçbir kuvvet beni o merdivenlerden yukarı çıkartamaz, o yokuştan yukarı çıkartamaz. Kendin istiyorsan git gel geri, bacaklarım ağrıyor benim. Bir de bu yolculuğun ilk günüydü yani. Belki ileriki bir zamanda olur ama bugün değil. Şurada bir yaşlı teyze. Kesin bir 70 küsur var. Yukarıya yürüyüşe başladı. Çadırı madırı da sırtında. Yürümekte zorlanıyor. Ama gidiyor. Yanında da genç bir adam var. Beraber gidiyorlar. Sanırım 5 millik yolu yapacaklar. Çünkü kamp yapacaklar. Çadırı, matı falan her şey var. Neyse artık biz de büyüyünce yaparız değil mi kocacığım? Büyüyünce yaparız. Büyüyünce yaparız biz de. Şimdi yapamıyoruz. Çok zor. Daha işimiz genç. 1000 feet elevation varmış en uzun olanında. Sonra dün bizim gittiğimiz kampa gidiyorlar. O kamptan aşağı iniyorlar geri. 3.1 millik olanda. Hadi bakalım hayırlı yolculuklar size. Teyze yürüyememiş. Yarı yoldan dönmüşler geri. Ne yarı yolu ya? Yolun başından dönmüşler geri. Gidememiş. Sunrise Point'teyiz şu anda. Aşağıda da göl görünüyor. Gölün içinde ağaçlar da var. Kenardaki ormandan dökülmüş ağaçlar. Aralarda ufak ufak yaylacıklar. Böyle bir nokta. Burası Sunrise Point'in seyir tepesi tabi. Karşıda dağlar harika görünüyor, küçük. Ve şurada bulutların arasında azıcık Mount Rainier'ın tepesi görünüyor. Oraya kadar çıkamıyoruz. Orası çünkü buzul ve özel ekipmanla çıkılıyor ancak. Mount Rainier'ın tepesinde olmakla ne hissediyorsunuz efendim? Çok saçma bir soru oldu böyle. Hiç inanamıyordum Mount Rainier'a geleceğimi. Ben de inanamıyordum hiç bu kadar yakınına gelebileceğimize. Çıktık, gayet de güzel. Tepeye de olabildiğince çıkabildiğimiz en yakın yere çıktık. Biz neredeyiz bu arada? Biz şu anda Sunrise Point'teyiz. Hayır, biz neredeyiz? Buradayız işte bak, kafa kafaya vermişiz. Merhaba. Parlayınca göremedin değil mi? Supalbin diyorlar buradaki bitki örtüsüne. Aynı bizim Akdeniz'in maki örtüsü gibi. Buraya rüzgarlara ve soğuğa adapte olmuş bir bitki örtüsüymüş burası. Ve binlerce yıldır Native Amerikan dedikleri, bizim Kızılderili dediğimiz insanlar buraya gelip avlanır. İşte böğürtlen vesaire falan yabani yemişler toplarlar. Evlerine öyle giderlermiş. Ya da çadırlarına veya kamplarına, her neyse. Buradaki bitki örtüsü bu soğuğa alışkın bir bitki örtüsü. Şu anda kabile üyeleri hala sürdürüyormuş. Hala geliyorlarmış ha toplamaya. Güzelmiş.
Rüzgardan saçlar başlar birbirine karışmış durumda. Amerika'da biz fark ettik ki bütün hayat sanki 1930'larda başlamış. 1930'larda her şey bir gelişmiş. Ondan sonra yavaşlamış, durmaya başlamış. Yapılanların her şeyin bugün ekmeğini yiyorlar. Yani Mount Rainier'da buradaki ilk National Park'mış. Ve 1929 yılında buranın yolları 100 milden fazla parkın içine yol yapmışlar. Ve bütün diğer National Park'larda buradan görerek bunları yapmaya devam etmişler. Heyo, ilk National Park'ımızın ilk sticker'ı yapışıyor. Kim yapıştırıyor? Kaldı geriye 52 tane. 52 tane mi? Evet, eyaletler değil bunlar, National Park'lar. Bazılarına gidemeyeceğiz. Hepsine gidersek 63 tane. Alaska'dakilere de gideriz belki. Evet. Ve işte Rainier Mountain, Mount Rainier.